Hepimiz biliyoruz ki ülke ekonomilerinde gayri safi yurt içi hasılanın üst üste en az 2 dönem durağan veya negatif göstermesine resesyon denir. Resesyon dönemleri de çoğu insan için ekonomik açıdan sıkıntılı bir durum yarattığı kesin olmakla birlikte zengin olma fırsatı da yaratmıştır. Bizler de bu videoda resesyon zengin olma fırsatı mı ve bu fırsatlar neler sizler için derledik. Keyifli seyirler dileriz. Aslında makroekonomide ülkelerin başlıca resesyona girme sebepleri kişi başına düşen milli gelirin sabit veya negatif olması, yani gayri safi yurt içi hasılanın nüfus artış hızının altına inmesi, işsizlik artışı, sanayi üretimindeki düşüş, rezerv para birimine karşı yaşanan değer kaybını sayabiliriz. Resesyonun ülke bazında olabileceği gibi küresel bazda da olabileceğini unutmamalıyız. 2022 yılında aslında konuşulan resesyon söylemlerinin küresel bazda olacağıdır. Bundan önceki resesyonlara bakarsak 1982, 1990, 2008 yıllarında ülke ekonomilerinde daralma ve durağanlıklar meydana gelmiş ve işsizlik oranları hep artmıştır. Biliyoruz ki resesyon dönemlerinin en kötü taraflarından biri ekonominin daralmasından dolayı şirketler üretimlerini kısarlar ve iş gücü maliyetlerini azaltmak için belirli bir oranda personelini işten çıkarırlar. İşsiz kalan insanlar da geçinebilmek için harcamalarını azaltırlar ve sadece temel ihtiyaçlarını karşılama yoluna giderler. Bu durum çoğu insanın işsiz kalmasından dolayı ekonomik sıkıntı çekmesine ve ihtiyacı olan ürünlere ulaşmasını da zorlaştırır. Öte yandan resesyon dönemlerini fırsat olarak gören ve bu fırsatı finansal okuryazarlığı ile değerlendiren birçok yatırımcı da mevcuttur. Bunlardan en çok bilinenlerinden bir tanesi ünlü yatırımcı Warren Buffett, bu kötü gibi gözüken durumlar için kötü haberler yatırımcının dostudur. Daha düşük fiyattan önemli fırsatları satın almanızı sağlar der. Biliyoruz ki günümüzde birçok firma resesyon dönemlerinden sonra oluşan durgunluklarda meydana gelmiş ve resesyon dönemlerini fırsata çevirmişlerdir. Aslında bunların birçoğunu hepimiz tanıyoruz. Mesela Netflix, Uber, Airbnb, daha önceki ekonomik durgunluklarda ise FedEx, Apple, IBM, CNN ve Disney gibi firmalar resesyonları fırsata çevirmişler ve milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmışlardır. Siz de videomuzu sonuna kadar izleyerek resesyon dönemlerini fırsata çevirme konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Fakat şunu da aklımızda bulundurmamızda fayda var. Burada bahsedilen fırsatların ileride oluşabilecek bir resesyonda tekrar fırsat olarak karşımıza çıkmayabileceğini de dikkate almalıyız. İsterseniz şimdi de Pershing Square Capital Management'ın kurucusu, Amerikalı ünlü yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bill Ackman'ın 2020 ekonomik durgunluğu nasıl fırsata çevirdiğine bakalım. Biliyorsunuz ki Çin'de 2020 yılında koronavirüs ilk çıktığında aslında bunun dünya çapında etkili olacağını birçok insan tahmin etmiyordu. Fakat dikkatli bir yatırımcı bunun aslında giderek yayılan ve dünya çapında etkili olacağını, dolayısıyla küresel piyasaları da etkileyeceğini düşünürdü. Bunlardan biri olan Bill Ackman, piyasalar buna tepki vermeden önce elindeki hisse senetlerini borsa piyasası düşmeden satıp, daha sonra da piyasa panikleyip herkes elindeki hisse senetlerini satmaya başlayıp, hisse senetlerinin fiyatları düştüğünde de bunları tekrar alan Bill Ackman servetini ciddi oranda arttırmıştır. Bundan önceki resesyon dönemlerinde meydana gelmiş fırsatları içeren Resesyon Dönemlerinde Kanıtlanmış Yatırımlar adlı videomuzu yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi ise ileride oluşabilecek resesyon dönemlerinde fırsata çevirebileceğimiz durumları detaylı inceleyelim. Aslında buradaki fırsatları incelerken yeniden bir şey yaratmamıza gerek yok. Çok basit bir şekilde zenginlerin yaptıklarına bakmakta fayda var. Bunların en başında teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates yer alıyor. Aslında teknolojiye olan ilgisini son zamanlarda biraz daha değiştirerek, hatta buna ülkemiz de dahil,
tarım alanlarına olan ilgisini oldukça fazla miktarda arttırmış durumdadır. Gates'in yaklaşık 270 bin dönümlük tarım arazisine sahip olduğu tahmin edilmekte. Haziran 2022 itibariyle buna ABD'nin kuzey bölgesinde Campbell Farms firmasının 2100 dönümlük tarım arazisini almasıyla daha da arttırdığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Omaha kaini olarak da tanıdığımız dünyanın sayılı zenginlerinden Warren Buffett da hisse senedi ve gayrimenkul piyasasına olan ilgisinin yanında son zamanlarda tarım arazilerine de olan ilgisi tıpkı Bill Gates gibi artmıştır. Bu durumda sizler de bireysel yatırımcı olarak tarım arazilerine yatırım yapacak kadar büyük ölçekli bir yatırım fonunuz yoksa, George Soros'un ortaklarından Quantum fonunun kurucularından Jim Rogers'ı takip edebilirsiniz. Rogers'ın verdiği demeçlerde gümüş ve altının yanında tarım emtialarının resesyon dönemlerinde güvenilir bir yatırım aracı olduğunu söylemesi tarım emtialarına olan dikkatimizi çekiyor. Unutmayın ki resesyon dönemlerinde artan işsizlikle birlikte insanlar harcamalarını kısarlar ve sadece temel ihtiyaçlarına harcama yaparlar. Dolayısıyla Jim Rogers'ın da dediği gibi tarım emtiaları fırsata çevirebileceğimiz bir yatırım aracı olabilir. Şimdi bir düşünelim ve tarım emtialarından neler güvenilir bir yatırım aracı olabilir? Çünkü kahve, vanilya, baharatlar gibi gıda emtiaları çok fazla temel ihtiyaca girmeyeceği için bunları yatırımlarımızın dışında tutabiliriz. Fakat başlıca temel ihtiyaç olarak buğday, arpa, şeker, mısır, ayçiçeği, pirinç gibi tarım emtiaları yatırım fırsatı olarak görülebilir. Tabi burada tarım emtialarının yanında borsaya açılmış gıda market zincirleri olsun veya gıda üretimi yapan firmalar olsun, bunların hisse senetleri de resesyon dönemlerinde fırsat olarak değerlendirebilir. Bu videoda bahsettiğimiz yatırımları finansal bilgiye, dolayısıyla finansal okuryazarlığa sahip olmadan yapmanızı tavsiye etmeyiz. Sonuçta yatırım yaptığınız şey hakkında detaylı bilgiye sahip değilsiniz. Bu yatırım risk seviyenizi arttırır. Dolayısıyla resesyon dönemleri olsun veya olmasın, yatırımlarımız da dahil günlük yaşamımızda en başta kendimize yatırım yaparak finansal okuryazarlığımızı bir üst seviyeye çıkarmalıyız. Artık sizler de resesyon dönemlerinin zengin olma fırsatı olup olmadığı hakkında bilgi sahibisiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna bastığınızdan ve abone olduğunuzdan emin olun. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.